Merhabalar, ben Fatih Çapar. AVD Teknoloji Danışmanlık firmanın ortaklarındanım ve aynı zamanda genel müdürlüğünü yapmaktayım. Hayatta her şeyin bir hikayesi vardır. İyi ya da kötü. Bir yerden başlar, bir yerde de son bulur. Arkadaşlar bugün benim AVD danışmanlığın hikayesini anlatmamı istediler. Bakalım nasıl seyredecek hep beraber göreceğiz. Aslında hikayeye belki de en başından başlamak adına biraz ailemden bahsetmek güzel olabilir. Anne baba öğretmen olan bir ailenin 4 çocuğundan biriyim. Erkek kardeşler olarak İstanbul'da profesyonel hayatımıza devam ediyoruz. Ve aslında AVD danışmanlığın 3 ortağı olarak da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ben aslında makine mühendisiyim. Boğaziçi Üniversitesi'nde makine mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra ben de farklı firmalarda enerji sektörü ağırlıklı olmak üzere profesyonel yaşamda 2010 yılına kadar devam ettim. Ardından 2010 yılında kardeşlerimle birlikte kurmuş olduğumuz şirkette fiilen çalışmalara başladık. 2017 yılına geldiğimizde biraz ekonomik daralma, bazı sebeplerden dolayı analizler yapma zamanıydı aslında. Ne oldu, ne bitti, bugüne kadar ne yaptık, nerede yanlış yaptık ya da neyi yaparsak daha iyi yaparızı anlamanın uğraşı içerisindeydik. Çok enteresan bir tavsiyeyle beraber insan kaynakları alanında bir şeyler yapabileceğimiz fikri çıktı. Oraya gelmeden önce aslında belki şunu bahsetmek gerekiyor. İşin en başından beri belki çocukluğumuzda aldığımız eğitim, terbiye nasıl adlandırılırsa oradan beri insana ve insana dokunmaya önem veren insanlardık. Hem bu insani yardım adı altında hem üniversitedeki daha önce mezun olduğumuz üniversitedeki gençlere mentörlük anlamında ya da mahallemizde karşılaştığımız gençlerle ya da arkadaşlarla sosyalleşmek adına birçok farklı dernekte, sivil toplum örgütlerinde roller almıştık. Burada yaptığımız çalışmalar da ister istemez birçok insana dokunmanıza vesile oluyor. 2017 yılındaki o arayış esnasında çok sevdiğimiz bir dostumuz bize bu alanda da iş yapabileceğimizi tavsiye etti. Bu alanda iyi olduğumu kendi tespiti olarak paylaştı ve beni cesaretlendirdi. Demek ki aslında birilerinin size dokunması gerekiyor. Dostumuzun tavsiyesiyle biz bu alanda nasıl yaparız, ne yaparız şeklinde arayışlara girdik. O da yönlendirmeler ve destek sağladı. Ardından 2017 yılı Kasım ayıydı. İnsan kaynakları alanında ilk adımımızı atmış olduk. Tabii o zamana kadar aslında bizim teknoloji alanında yaptığımız birçok proje var ve elimizde gerçekten yetişmiş kalifiye elemanlarımız var. Onların sağlamış olduğu güçle ticari onayımızı almış olduk. Şunu fark ettik aslında, doğru insanla itinalı iş yaptığınızda her zaman başarı çok daha kolay geliyor. Bu mottoyla zaten biz ilk günden itibaren yola çıktık. Dedik ki biz insanlarla, doğru insanlarla itinalı işler yaparak yolumuza bakacağız. Orada benim için yeni bir pencere açıldı aslında. Bir şeyi fark etmiş oldum. Elimizdeki var olan kıymetleri, değerleri birazcık olduğu gibi göstermemiz, birazcık doğru yanlarını tevazudan taviz vermeden ama iyi tarafında güzel gösterebilmemiz gerektiğini fark ettik. Ve gerçekten ilk günden itibaren, o zaman işte 7 yıl olmuştu şirketin kurulumu. Birlikte yol aldığımız çok kıymetli insanlarla iyi işler yapabileceğimizi fark ettik. Ve insan kaynakları alanında teknik destek sağlayan, IT başta olmak üzere teknik destek sağlayan ekiplerimizi firmalara outsource, dış kaynak olarak vermeye başladık. Bununla beraber tabii ki bu alanda daha profesyonel olmanız gerekiyor. Yatırım yapmanız gerekiyor. İşi bilen, sizinle beraber bu işi itinayla yapabilecek, özen gösterecek bir ekip kurmanız gerekiyor. Ekibimiz o günden itibaren genişlemeye başladı. Alanında tecrübeli, kendisine güvenilir, işini bilen, severek yapan. Bu çok önemli. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Bu yaptığımız işin belki de en büyük olmazsa olmaz maddesi bu. İşini severek yapan insanlara ihtiyacımız var. Yüzünde gülümseme olan ve bu işi yaparken yorulmayan, usanmayan, çalıştığı insanları eleştirmeyen, yargılamayan bir takım kurmaya çalıştık. Onların her birinin bir hikayesi var aslında. Başta dedim ya, her işin bir hikayesi var. Zamanla takımımız gelişmeye başladı. Çok tecrübeli, birikimli, her biri kıymetli danışmanlarımızla ekibimizi büyütmeyi başardık. Toplamda 4 yıldır bu alanda çalışıyoruz. Çok güzel projelere imza atmak Allah bize nasip etti elhamdülillah. İnsan kaynakları dediğimiz zaman belki de insanlar şöyle düşünüyorlar. Kendi yönettiğiniz ya da kendi yaptığınız işi hep en iyisini görmek istersiniz. Böyledir insanın doğası. Satış yöneticisi olarak da çalıştım. O zaman satışın çok kıymetli olduğunu düşünüyordum. Yani satış yapılmazsa şirketin başarısı belli bir noktada tıkanır diye düşünüyordum. Ardından birazcık şirket kurunca, şirket ortağı olunca finansa da dokunmaya başladım. Demek ki finans olmadan ya da nakiti yönetmeden şirketi başarıya taşıyamıyorsunuz diye düşünmeye başlamıştım. Fakat eninde sonunda şunu fark ettim. Günün sonunda geldiğimiz noktada insan kaynağı doğru olmadıktan sonra elinizde ne olursa olsun doğru iş çıkaramıyorsunuz. Ve bir şeyi kimse tek başına başaramıyor. Doğru bir takımınızın olması gerekiyor. 2 kişi, 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi, 100 kişi, 1000 kişi önemli değil. Doğru takım oluşturabiliyorsanız doğru insanlarla ortaya doğru sonuçlar çıkıyor. Bu tabii iki taraflı. İnsanlar için de doğru şirketi bulmanız gerekiyor. Biz buna itinayla, özenle
dikkat etmeye çalışıyoruz. Şirketleri tanımadan, onun kültürüne hakim olmadan ve karşımızdaki muhatapları yeterince tanımadan istihdamı sonlandırmamaya gayret ediyoruz. 2017 yılında çıktığımız yolculuğumuz hala devam etmekte. Bu alanda her gün yeni şeyler öğrendiğimizin farkındayız. Ben insan kaynakları sektörünün gönüllüsüyüm. Bu işi çok severek yapıyorum ve severek yapan bir ekiple yolumuza devam ediyoruz. İnşallah ilerleyen yıllarda çok daha başarılı, insana dokunan, insanları mutlu eden ve insanların bir yerde mutlu çalışmasını sağlayan çözümler üretmenin peşindeyiz. Teşekkür ederim.